Şimdi anne tarafım benim, anne tarafımda, baba tarafımda Balkanlardan buraya geldi. Ama eskiden buradan oraya gidip de görevli olarak tekrar buraya gelen insanlar. Şöyle, babamın babası, babam İştip'te doğmuş, Makedonya. İştip Osmanlı idaresinde o zaman. Orada babası şimdiki albay rütbesinde, o da asker. İştip'te baba tarihe çok meraklı, Osman Nuri Bey tarihe çok meraklı ve asker olduğu için de bütün yani hareketleri, bütün olayları iyi inceleyen birisi. Emekliye ayrılıyor. Yeter artık bu kadar diye. Babamı da Kuleli Askeri Lisesi'ne yerleştiriyorlar. İyi bir talebe olduğu için oraya yerleştiriyorlar. Babam orada Kuleli'nin son sınıfına geldiği zaman işte Birinci Dünya Harbi patlamış. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı var. Çanakkale Savaşı'na o son sınıf talebelerini yani staja başlamak üzereyken oraya gönderiyorlar. 1915 gidiyor. Gittiği zaman gittikten bir süre sonra bir iki ufak görev yaptıktan sonra Çanakkale Savaşı sona eriyor. Oradan da Filistin'e doğru tekrar savaş için gönderiliyorlar. Cemal Gürsel Paşa'nın sınıf arkadaşı, ona aynı sınıfta yani aynı yaştayken gidiyorlar. Şimdi ben onları hatıralarını yazmış babam. Ben onları şimdi kaleme aldım. Kalsın, basılsın, kalsın diye savaşıyorum yani onunla uğraşıyorum. Birçok şeyler yaşamış. Sonra İstanbul'a geliyor. İşte mütareke olduğu zaman İstanbul'a geliyor. İstanbul'un hayatı ona çok ağır geliyor. Yani burada yabancı işgali altında İstanbul. Ve İstanbul'da yani hiçbir zaman alıştığı hayat değil, çok işgal kuvvetlerinin yaptığı çok kötü olaylar birbiri üstüne şahit oluyor bunlara. Ben böyle olamam diyor. Tesadüf birine rastlıyor. Anadolu'ya geçiyor. İstiklal Savaşı'na katılıyor. O şeyleri de var, o hatıraları da var. Onları da aldım ikisini bir araya. Sonra da Cumhuriyet döneminde de çok kısa bir süre Fevzi Paşa'nın bir sürede Rauf Orbay Paşa'nın yaverliğini yapmış. Yani öyle yaptı. Ben daha küçükken yapmış. Sonra da işte normal askeri hayatına başlamış. Böyle bir şey. Anne tarafımda benden 5 nesil evvel annemin anne babasının babası Hacı Hasan Bey, Alay Köşkü var Gülhane Parkı'nın başında. Orada protokol nazırı gibi yani teşrifat nazırlığı yapıyormuş. Oradaki bütün merasimleri tertipleyen, düzenleyen bir şahsiyetmiş. Kız kardeşine çok size masal gibi gelecek bunlar işte şimdi. Kız kardeşini çok severmiş. Beşiktaş'tan yukarı çıkarken sağdaki bir bölge var. O şimdi tabii birçok binalar yapıldı orada. Orada bir konakları varmış. Orada kız kardeşinin dairesini, duvarlarını o zamanın meşhur bir ressamına resimlerle boyatmış. Ama bu dedikodu mevzu olmuş. Yani sarayda bile yok böyle odalar falan diye. O da gayet güzel görevini yapıyor. Taltif gibi yani bir nevi tayinler yapmışlar. Onu bir yerlere tayinler yapmışlar. En sonunda da Filibe mutasarrıfı olarak gitmiş. Filibe'de uzun seneler kalmış. Birçok mal mülkü var orada. Halen
Onun adına bir mahalle var orada. Orada kalmış. İşte 4 çocuğu olmuş. 3 çocuğundan bir tanesi Rasim Bey, annemin babası. Ama o zaman 93 Harbi patlak vermiş. 93 Harbi'nde çok eziyet görmüş oradaki Müslüman Türk toplulukları çok eziyet görmüşler. O eziyetlerden ailesini korumak için Hacı Hasan Bey hadi toplanın demiş. Vatanımıza, bayrağımıza dönüyoruz. Dönüyoruz demiş ama hiçbir şey almayın yanınıza. 2 bohça alın. Bir tanesine yeni doğmuş olan anneannemi sarmışlar. İkinci bohçaya da demiş şey alın, yani paraya ihtiyacımız olur mu? İşte mücevher, altın ne varsa onları koyun, başka hiçbir şey almayın. Yola çıkmışlar. Epey gidiyorlar. Birdenbire Hacı Hasan Bey demiş ki hızlanın, arkamızdan gelen o var demiş. Hızlı, elinizdeki öbür bohçayı atın. Bir tanesini atın, yani çocuk değil de ötekisini. Artık ondan da vazgeçmiş. Ama onu getiren adamlardan bir tanesi bohça derken anneannemi atmışlar. Kapalı bohça ya. Tunca Nehri'nin kenarında su böyle gelip gidiyormuş ona böyle. Birdenbire fark etmiş, geriye dönmüş. Çocuğu kaptığı gibi tekrar gelmişler, İstanbul'a gelmişler. Önce Üsküdar tarafında yaşamışlar bir süre. Şimdi aile mezarlığı var orada. Onların yattıkları aile mezarlığı var. Sonra hepsi çeşitli görevler almışlar ve buraya yerleşmişler. Şimdi bulunduğumuz yere yerleşilmiş. Yani ondan sonraki iki nesil sonraki buraya yerleşmişler. Şimdi ben burada, yani sizin geldiğiniz evde annem babam evlenmişler. Ayrı bir ev tabii tutmuşlar. Hemen yakında. Orada doğmuşum. Hemen orada yakında bir evde doğmuşum. Hırkayı Şerif civarında. Aşağı yukarı 150 seneye iyi geçtik. Yani 200 seneye gidiyoruz yavaş yavaş. Oradayız. Hiçbir yere gitmedik. Hep böyle ailemizin büyükleriyle, yakınlarıyla birlikte, yani bu aile şeyleriyle birlikte yaşadık. Böyle bir hayat yaşadık efendim. Benim doğumum böyle 1935. 23 Ocak 1935. Yani 87 yaşımı tamamlıyorum biraz sonra. Hep aynı semtte olduğumuz için o semti çok iyi eskisinden bu yana biliyorum. Annem babamla evlendikten sonra babam tabii tayin oluyor, sağa sola bir yere tayin oluyor. Birçok yerlere gidiyorlar. Yazın İstanbul'a gelirdik. Kışın babamın yanına gider, orada okurduk yani. Oradaki bir okula giderdik. Tabii mesela evin bahçesi vardı orada. Duyduğumuz hikayeleri canlandırarak oyunlar oynardık. Çok oyuncağımız vardı, oyuncaklarımızla oynardık. Pek çok oyun oynadık yani. Evin böyle herkesin odası vardı ayrı ayrı. Bir de yani misafir kabul salonu vardı. O misafir kabul salonuna yani gelen kimseler oturur. Orada eski mobilyalar, eski tarz mobilyalar. Mesela bir tane böyle S koltuk vardı. Birisi böyle oturunca birisi böyle oturuyor. Dedikodu yapıyorlar. Dedikodu koltuğu denirdi ona. Öyle koltuk vardı, hatırlıyorum. Yani hep eski tarz eşyalar vardı. Konakta çok büyük kurallar vardı ama yani çocuğun hakkını veren de her şey vardı. Çocukların hakkını veren her şey de vardı. Mesela aile büyüğümüz, büyük babamız, yani Rasim Bey'le annemin büyük babası Rasim Bey'le, şimdi kuzenim var orada, onun büyük babası Kenan Bey, kardeşler. Kenan Bey evin büyüğü olarak kabul ediliyordu. Yani evin büyüğü olarak oydu. O mesela bir gün çocuklar birleşmiş. Benden evvelki nesil bu. Birleşmişler. Yani imparatorluk devrindeki bu. Gazetelerden şekiller kesmişler. İşte polis, bakkal, hanım, çocuk, işte kedi mesela.
Onları aşağıda böyle cam mekanlı bir giriş kapısı vardı. Oraya yapıştırmışlar. Arkasına o zaman elektrik yokmuş. Arkasına da lambayla böyle işte polis bunu dedi, bakkal şöyle yaptı, bir filan böyle yaptı, hanım şunu aldı, bunu verdi gibi böyle bir şeyler. Böyle eğlenirlermiş yani. Öbür çocuklar da karşısına dizilip onu seyrederler. Çok eskiyi söylüyorum size, benden evvelkini söylüyorum. Bir gün aile büyüğümüz, işte büyük dedemiz, bana da bir koltuk koyun, ben de seyredeceğim demiş. Yani onlara bir şey vermiş, önem verdiğini, güzel bir şey yaptıklarını, takdir ettiğini belirtmiş, alkışlamış sonunda mesela o yani yaptıkları neyse onu alkışlamış. Yani böyle bir hayat yaşadık biz. Çocukların hakkı tam manasıyla veriliyordu ama her gün, her saniye, her aklına geldikçe değil. Mesela oyun zamanı oyun, gezme zamanı gezme, yemek zamanı yeme, uyuma zamanı uyuma. Bunların düzeni vardı evin içinde. Çocuk olarak yani bir kere tam bir aile çekirdeği olarak yetiştirildik. Yani Osmanlı'dan sonra aile büyüğümüz demiş ki şimdi ne varsa hepsini kabul edeceğiz. Biz anne tarafım inançlı, dini inançları çok kuvvetli olan kimseler. Ama demiş Allah sevgisi insanın kalbindedir. Böyle orada burada şurada şunda bunda değildir. Onun için madem ki her şeyi Allah'tan kabul ediyoruz, biz bu yenilikleri de kabul edeceğiz. İşte o zaman tabii işte çarşaflısı bilmem nelisi o zaman. Ama hepsine şapka giydirmiş. Yeni yazıyı öğreneceksiniz demiş. Yazı devrimi yapıldı. Kıyafet devrimi yapıldı. Öğreneceksiniz. Okumak isteyen herkes okuyacak. Mutlaka okuyacak. Ve aramızda pek çok okumuş, birçok şey bilen insan var. Onun için bizim ailemiz biraz farklı bu yüzden. Yani herkes gibi değil. Yani yeniliklere uymayı birinci plana almışlar eskiler. Uymayı olup da yani böyle delicesine uymak değil ama ne varsa onu kabul edip kendine göre tatbik etmeyi öğrenmişler. Ve aramızdan çok kişiler çıkmış böyle yani bu tarz. Adab-ı muaşeret kuralları tam manasıyla tatbik ediliyordu. Yani mesela büyüklerle konuşmanın bir yolu şeysi var. Böyle senli benli konuşulmaz hiçbir şekilde. Mesela sofra adabı vardı mesela. Sofrada öyle cakcuk konuşulup da şey edilmez. Terbiyeli oturulur, yenilir, kalkılır böyle bir şey. Ben gideceğim bir yere diye tutturulmaz. Her şeyin içinden çıkılmaz. Yani ama çocuklar için de bol miktarda işte şu oyun saatlerinde oynayın, şunu yapın, bunu yapın şeklinde bir takım imkanlar vardı. Öyle şeyde böyle senli benli olmak yerine çocukların da ayrı bir dünyası var diye ayrılmıştı o zaman. Bahçede çok güzel çiçekler vardı. Bahçıvan gelip onları şey derdi. Bizim ailenin şeysinde, anne tarafımda tasavvufi eğilim yani eğitilmişlerdi. Tasavvufi prensiplere göre eğitilmişlerdi. Ama bu hiçbir zaman mesela şimdiki anlayış gibi değildi. Yani bayağı insanı öne alan, insanı öne alan, insanın varoluşunu öne alan, dünyadaki varoluşunu öne alan. Mesela hiçbir zaman biz Allah'tan korkutulmadık. Allah sevgisi verildi. Sevilir Allah. Korkulacak bir şey değil. Şeysi verildi daima böyle bir şey. Yani prensipler bugünkünden çok farklıydı. Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar. Öyle bir şeyler hiçbir zaman olmadı bizim şeyimizde. Daima insanı odak alan bir iletişim söz konusuydu. Eski bir konak deyince bizimki işte böyle herkesin yemekte beraber olduğu, mesela diyelim birisi için dua edilecek, o duada beraber olduğu. Ama diğer kısımlarında herkesin kendi odasında kendi programını yapıp
Mesela alışverişe çıkacaksa çıktı. Ama bizim o semtte benim çocukluğumda yani öyle dükkanlar, mağazalar falan yoktu. Hiçbir şekilde yoktu. Yani bir makara iplik almak için dahi Kapalı Çarşı'ya annem beni götürürdü mesela, beraber gittiğinde götürürdü. Yani o zaman bu imkanlar olmadığı için ona ayarlanmış, onun gibi ayarlanmış bir sistem vardı. Evin cümle kapısından girince bir küçük, büyük bir avlu, avlunun bir köşesinde bir küçük oda, orada da Şevket Bacı diye bizim bir bacımız vardı. O böyle eski usul tabii, yani şimdiki gibi ilk yapılışında zaten konağın şey yok. Elektrik falan yok İstanbul'un birçok yerinde, yani yok, sonradan gelmiş. İplerle şeye bir çan konmuş. Kapı açılınca o çan çalınıyor. O iple de bacı bakıyor, küçük bir penceresi var odasının. O pencereden bakıyor. Yani yabancı girmesin evin içine diyor. O açıyor kapıyı. Tanıdıksa giriyor. Şimdi bir cam mekanlı bir kapıdan, bir merdivenden çıkılıyor. Oradan misafirlerin kabul edildiği bir salon var. Bir de beylerin kabul edildiği bir salon var. Böyle iki salon da yukarıda var. Ailenin oturduğu veya işte çocuklu bir yakın komşunun vesairenin gelip de oturduğu bir yer. Diğerleri de odalar. Herkesin odaları ayrı ayrı, herkesin odaları. Bir de yemek kısmı var ikinci katta. 3 katlı. İkinci katta. Böyle bir yer. Yani buradaki bir hayat böyle yaşanıyor. Bahçe eskisi gibi değildi. Yani şimdiki gibi değildi. Çünkü ortasına böyle öbekler yapılmış. Güller, birçok yani güzel canlı bitkiler. Gül daha çok ekilmişti. Yeşillikler. Böyle bir şeydi. Hatta aile büyüğümüz şikayeti sevmiyormuş. Çok şikayeti seven bir insan değil. Birisi kalkıyor, şikayet ediyor. İşte şöyle mi olmalıydı, böyle mi olmalıydı? İnsanlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor filan. Bir dakika gel bakalım demiş. Salonun penceresinden bahçeye bakan bir pencereye getirmiş onu. Şimdi demiş bahçeye bak bakalım neler görüyorsun. Aman efendim demiş, çok güzel işte şu ağaçlar, bu güller, bu işte yeşillikler vesaire, böyle yol hepsi döşeliydi. Bir de bir yolla kenarından gelinip avluya giriliyor. Oradan da dışarıya, sokağa çıkılıyordu. Mesela bu söylediği Nezihe Araz isimli bir yazarımız var bizim. O mesela böyle. Peki demiş, şurada ne görüyorsun? Kapının dibinde de, bahçeye çıkılan kapının dibinde de böyle tenekeler var. Çöpler atılıyor oraya. Ertesi günde çöpçü gelip alıyor onları, boşaltıyor. Bunu ne? Aman efendim demiş, onlar da çöp işte. Peki demiş, rahmet yağsa, yağmur yağsa ne olur bu bahçe demiş. Efendim demiş, aman çiçekler pırıl pırıl olur, işte yeşillikler temizlenir, üstündeki tozlar böyle şıkır şıkır yeni bitkiler çıkar vesaire. Peki buradakiler ne olur demiş. Ama efendim demiş, kokuşur, çok kötü olur. Yani yağmurdan etkilenip. Peki demişler. Çok şikayet etti ya daha evvel. Bunlar kokacak diye rahmet yağmasın mı demişler. Yani bu çok güzel bir dünya görüşü. Böyle görüşler içinde yetiştik. Bu çok güzel bir dünya görüşü bu. Ve diyor ki yani her şey olabilir ama sen onların içinde daha güzel olmayı, daha iyi olmayı tercih et demek bu. Ama açıkça böyle nasihatler, işte şöyle olursa böyle olur, korkutmalar, böyle şeyler görmedik biz. Ama bu bizim ailedeki insanların bir tefekkür tarzıydı. Yani daha tasavvufi, daha dünya bakışları değişik, daha insanı merkez alan bir görüşe sahiptiler hepsi.
birçoğu da okumuş kimselerdi. Yani okumuş, yüksek tahsil yapmış kimselerdi. Onun için bu görüşler daha geniş bir çapta dünyaya bakış şeklindeydi. Ben böyle bir ortamda büyüdüm. Yine etrafımızdaki büyüklerden biri öğretmen de orada. Onun sınıfında başladım. Hemen sokağın sonuna doğru aşağıda Hırkaya Şerif İlkokulu vardı. Orada başladım. Ama ben orada 1. sınıfı okuduktan sonra, okuma yazmayı öğrendikten sonra tabii babam tayin oluyordu bir yerlere. Babamın yanına gidiyordum. Orada nereye tayin edildiyse oradaki bir okulda okudum. Birçok okullarda okudum bu şekilde yani babamın işi dolayısıyla. Hepsini çok sevdim. Bakın ben geçen sene geçen sene diyorum bundan kaç seneler evvel Fatih Belediyesi ile onların sosyal kolunda çalıştım. Buradaki 15 okula yakın yerde uyuşturucu, sigara vesaire bağımlılığı ile ilgili konferanslar verdik. Sonradan ben düşündüm ki Balıkesir'deydi babam. Balıkesir'e tayin edilmişti. Orada bir hocamız vardı. Yani oradaki sınıfa girip çık. O zaman şimdiki gibi bu kağıt mendiller falan yoktu. Herkesin mendili olması lazımdı talebeyken o zaman. Yani talebelerin temiz beyaz yakaları olacak ve de temiz mendilleri olacak. Bu her hafta hoca tarafından kontrol edilirdi. Hani çıkarın mendillerinizi derler. Temiz mi değil mi diye bakardı hoca. Ama kumaş mendil yani kağıt mendil değil. Bir gün kapıdan içeri girdi. Oradaki hocam ince zayıf bir hanımdı, nazik bir hanımdı. Kapıdan içeri girdi. Oturuyoruz böyle biz. Mendil çıkarın diyecek diye bekliyoruz yani öyle. Şimdi dedi size bir şey anlatacağım. Beni dikkatle dinleyin dedi. Biz böyle dinliyoruz tabii. Cebinden bir mendil çıkardı. Beyaz bir mendil. Öbür cebinden de bir paket sigara çıkardı. Hepimiz çok şaşırdık. Yani sigara kötü şey ya biliyoruz ya o zaman öyle düşünülüyordu. Sigarayı yaktı. Çok şaşırdık hepimiz. Sınıfta sigara yakan bir hoca. Yani ilk defa görüyoruz böyle bir şey. Bir nefes çekti. Sonra mendili böyle ağzına doğru gererek tuttu. Şimdi bakın buraya, bu mendile bakın dedi. Buna dikkat edin dedi. Hohladı ona. Bütün nefesiyle hohladı. Orada sarımsı bir leke meydana geldi. Tütünün şeysi tabii. Gördünüz mü dedi. Gördük dedik biz de. Bakın dedi. Bir kere çektiğim halde dedi. Bir kere içtiğim halde ne kadar kötü bir madde birikti ve burayı boyadı böyle diye. Hiç unutmadım ben onu. Bakın hala hatırlıyorum. 80 sene sonra belki hatırlıyorum. Birdenbire dedim ki ben niye acaba bu faaliyetlerde bulundum? Belki bu bilinçaltındaki bir şeyimin beni oraya doğru sevk etmesiyle. Ve hayatımda hiç içmedim. Yani bir kere 2 kere denedim bakayım ne oluyor diye. Mideme ağrılar girdi, vazgeçtim. Ama alıp da herkesten heves edip etrafımda arkadaşlarım içiyorlar falan. Büyüdüğüm zaman yani üniversitede. Hiçbir zaman aman ben de bir tane alayım da bir gün bir çeki vereyim demedim. Ve bu konferansları verdikten sonra da oturup kendimin bir hesabını yaptım. Dedim ki herhalde bu eskiden aldığım o hiç unutmuyorum. O manzara gözümün önünden gitmiyor. Onun öyle mendili şey filan. Hepimiz diye çok şaşırdık o lekeye. Bu böyleydi. Böyle bir hocam oldu yani. Birçok hocam oldu. Hepsi. Bir tane de ortaokulda bir hocam vardı. Ortaokulda burada okudum. Çukurbostan'ın yanında bir okul vardı. Orada okudum.
E, Çok şık bir hocamız vardı. Böyle kürklü mürklü, saçı başı çok bakımlı. Tabii hocamız. O zaman öyle tabiye dersi vardı. Yani doğal mesela vücut şeklini anlatan vesaire böyle bir dersti o onunki. Bugün size dedi ders anlat. Biz yazılı mazılı bekliyorduk. Ders anlatmıyor. Karlı bir gün geldi. Başka bir şey anlatacağım dedi. Bir gün dedi yolculuğa çıkarsınız. Yanınıza birisi gelir oturur. O gün biz canınız sıkkındır. Birinden ayrılmışsınızdır. Sevdiğiniz bir yakınınızdan ayrılmışsınızdır. Dertlisinizdir. Şunu al bak mesela şu hapı al da iç. Bak seni çok rahatlatır. Ben bununla rahatlıyorum der. Siz de o günkü sıkıntınızla alır onu içersiniz. Ama öyle bir şeydir ki o hap çok vücuda zehir veren ve size alışkanlık yapan bir şeydir. Hanım bayağı onları anlattı. Yani bunlar inanın 60-70 sene evvelki duyduklarım benim. Demek ki onlar benim bilinçaltıma yerleşmiş ve ben ondan dolayı dememişim. Güzel düzenlemişim ondan sonraki hayatımı. Ne öyle bir şeye merak ettim. Yani bir şey almaya, içmeye, ilaç meraklılığına merak ettim. Çok az ilaç alırım ben. Yani iyice hastalık ortaya çıkınca doktora giderim. Öyle bir ilaç alırım yani. Böyle bir şey yani. Hocalarımız böyleydi o zamanki hocalarımız. Sade ders vermezlerdi. Yani insan yetiştirme özelliklerine sahiptiler hepsi. Bizleri yetiştirirlerdi her bakımda. Mahallemiz daha serbestti. Bu kadar çok bina yoktu tabii. Hepsi komşularımızdı. Hepsi yani yakın tanıdıklarımızdı. Görüşürdük hepsiyle. Evler 2'şer katlı. Birçoğu ahşap. Böyleydi. Satıcılar gelirdi her zaman için. Mesela bir ciğerci vardı. Arkasından kediler böyle kedi ordusu. Ciğercinin at üstünde tenekeden ciğer koyduğu dolap gibi bir şeyleri vardı. Bir de ekmekçimiz vardı. Onun da öyle teneke dolapları olan bir atla gelirdi. Bize bırakır işte Şevket Bacı'ya bırakır evin ekmeğini giderdi. Böyle. Böyle satıcılar geçer. Mesela sebzeciler geçer, üzümcü geçer. Bozacı geçer. Efendim daha birçok kişi yoğurtçu geçer. Mesela böyle bir şey. Yoğurtçular omuzlarında 2 tane böyle yuvarlak tahtadan yapılmış yoğurt tepsisinin içine konduğu bir şey. Onun içinden böyle dümdüz bir yani kaşıkla falan yoğurt vermez. Dümdüz böyle bir metal şeyleri vardı. Kız sapından tutulan. O dümdüz metalle böyle büyük bir şey alır sizin tabağınıza yani getirdiğiniz kaba koyardı onu. O şekilde yoğurt satılırdı. Yani böyle bir takım özellikler vardı. Komşu ilişkileri bizim eve çok olumlu kimseler geliyordu. Ama saygılı bir şey. Yani her dakika kapının ipini çekip sen gel ben geleyim öyle bir şey yoktu. Hani müsaitseniz gelelim gibi. Böyle bir düzen içerisinde olan bir şeydi. Mahalledeki kimseler çeşitliydi yani. Mesela çok eski ailelerden kalan kimseler de vardı. Oraya tayinle veya işi dolayısıyla gelen, yerleşen kimseler de vardı. Hepsiyle mesela Trabzonlu Fatma Hanım diye bir hanımefendi vardı. O gelirdi. Güzel güzel sohbet edilir, çay içilir, bir şey ikram edilir. Güzel konuşmalar yapılırdı öyle veya böyle. Ama ben yani bugünkü gibi o zaman bu kadar çok kaza, bu kadar çok birbiriyle çatışma,
Bu kadar politize olmuş bir hayat o zaman yoktu. Güzel, sade bir hayat vardı. Herkes eskiden kalan bir şeyi anlatır. Duyduğu, gördüğü bir şeyi birbirine nakleder. Kültürler birbirine geçişir. Böyle, işte böyleydi o zaman. Bayramlarda bütün tanıdık, bütün topluluk gelir, el öperlerdi. Hatır sorulurdu, bir şey ikram edilirdi, giderlerdi. Gelen böyle birçok kişi gelirdi yani. Bizden de bir takım evden temsilciler seçilir büyükler tarafından. Sen şuraya git, sen şuraya git gibi. Onlar da mukabil ziyaretler yaparlar. Böyleydi. Aşure zamanını bizim evde çok önem verilirdi. Şöyle, bu Kerbela vakasında çok eziyet edilmiş Hazreti Hüseyin ve ailesine, susuz bırakılmış, şeysiz bırakılmış, yiyeceksiz bırakılmış. En sonunda öldürülmüşler işte. Buna çok üzülürdü aile. Bu en üzülünen şeylerden biriydi bu. Ve mutlaka Muharrem ayında herkes böyle çok eğlenceli şeyler, böyle yeniler almaklar, ev döşemekler, onları filan ikinci plana, başka bir zamana bırakırlardı. Muhakkak aşure 10. gününden sonra, 10. günü yapmışlar en kötü şeyleri. Ondan sonradır zaten pişirme şeysi diye yaparlardı. Fakat bizim aile büyüğümüz anneanneme abla demiş, şeyden gidip de Merkez Efendi Hazretlerinden ve de Sümbül Efendi Hazretlerinden, onların kendi kaynak suları vardı. Bulundukları, yani yattıkları yerde su Merkez Efendi'de kuyu, ötekinde kuyu mu bilmiyorum ama bir yerden su akarmış eskiden. Ben doğmadan evvel. Oradan su alıp ayın 10. günü herkes bir yudum içip bir dua okusun, olmaz mı demiş. Olur demiş anneannem. Senelerce gitmiş oralardan su almış. O sudan okumuşlar falan. O sudan gelen gidene birer yudum. Bir dileğiniz varsa isteyin, hani hastanız varsa, bir zor durumdaysanız, ama bir duada işte o günkü başlarına o kötü şeyler gelen büyüklerimize okuyun demiş, akşam namazı, akşam ezanından sonra. Böyle gelip içen olurdu. Kahve fincanlarına konur, hazırlanır. Onlar birer yudum içer, dua edilir. İçinden hangi dua geliyorsa onu yapar. Öyle mecburiyet, şunu yapacaksın, bunu bilmem ne yapacaksın, öyle bir şeyler yoktu evin içerisinde. İşte babamın şeysi dolayısıyla birçok yerlere gittik geldik. Oralarda annem almış, yani böyle bir terbiye almış olduğu için anne her gittiği evde diyorum, bölgede 5-10 tane zor durumda olan ailelerin kız çocuklarını alıp eve getirirdi. Ben de onlara çok sıkılırdım. Çok çocuktum. Çok sıkılırdım. Öyle bir sürü çocuk dolduruyor evin içine. Ama benim oynadığım çocuklar gibi değil bunlar. Başka kiminin işte şeysi yok, etekliği yok. Kiminin şeysi, acayip kıyafetlerde çocuklar. Ama zor durumdaki aileler, onlara sofra kurmasını, bir şey mesela kendine bir çamaşırı el dikişiyle dikmesini, çamaşırsız çocuklar vardı. Kendi alırdı bir şeyler, onların önüne koyardı. Dikiş de öğretirdi. Böyle dik bak, bunu giy vücudun üşümesin falan derdi. Saçını başını toplamasını, yani daha medeni bir insan olması için uğraşırdı annem. Ve günlere ayda bir kere birinin gününe gider.
Ayda bir kere de kendisi bir gün yapardı. Öyle her gün güne müne şuraya buraya gitmezdi orada, oralarda. Onları, o çocukları eğitirdi. Hatta o çocuklar dolayısıyla bir kere ben de bitlendim. Onların biti vardı, ben de bitlendim. Çok da sıkıldım. Bir şeyler sürerdi başıma. Annem kurtulayım o bitlerden diye. Çok da sıkılmıştım. Ama sonradan tabii o zaman çocuktum. Bunları değerlendiremiyordum. Ama sonradan anlıyorum ki çok iyi bir şey yapmış yani çok iyi. Herkes annemi tenkit edermiş. Nedir bu yaptıklarını? Bu bir sürü çocuk böyle bunlar şeydi. Daha mı iyi olur? Beni görsünler örnek olarak. Yani kendi şeylerini göreceklerine beni görsünler, benim yaptıklarımı görsünler, öyle büyüsünler istedim demiş. Öyle sustururmuş herkes. Böyle bir şeyler yaşadım çocukken yani. Büyüdüğüm zaman gittim tabii, hep giderdim. Evimizde de kitap çoktu zaten. Babama çok soru sorarmışım. Onun için çok şey öğrendim babamdan. Yani o da tarih meraklısıydı. Çok şey öğrendim ondan. Tarih kitapları vardı. İşte böyle mesela geçmişteki inançlarla ilgili mesela doğru yazılmış. Yani öyle onun bunun aklına eseni yazdığı bir şey değil de mesela Yunus Emre diyelim. Yunus Emre'nin hayatı, şiirleri, ne demek istediği bunlar böyle kitaplar daha çok vardı. Ama çocuk kitapları da vardı yani çocuk kitabı da vardı. Lise hayatı Kandilli Kız Lisesi mezunuyum ben. Oraya yatılı olarak uzak olduğu için beni oraya yatılı olarak gönderdiler. Yani o da iyi bir okuldu. İstanbul'un iyi okullarından biriydi. Oradan mezun oldum. Yatılı okumak şeydi yani ev hayatı gibi olmuyor tabii. Hiçbir şekilde olmuyordu. Kandilli'de eski bir saray olduğu için, Adile Sultan Sarayı olduğu için etrafında birçok böyle gizli, sırlı yerler vardı. Mesela bir yerden inilip Vaniköy'e gidilirmiş orada. Girmeye kalktıktı bir kere de ceza aldıktı sonra da. Yasaktı tabii o bir dehliz. Tabii okul tedbir alıyor talebeye zarar gelmesin diye. Ama biz meraklı turşucular girdik oraya. Bir iki adım atınca yakalandık. Ceza aldık da. Ama hocalarımız kaliteli hocalardı. Çok kaliteli hocalardı. Mesela Belkıs Boyar İngilizce hocamızdı. Ali Sami Boyar ismindeki bir ressamın eşiydi. Son derece hoş bir insandı. Çok güzel bir terbiyesi vardı. Çok güzel bir hitap tarzı vardı hepimize. Öyle bir hanımdı. Ve sarayda büyümüşler iki kardeş. Ailelerinin bir münasebeti dolayısıyla sarayda büyümüşlerdi. Çok şeyler öğrendik onların hepsinden. Lise öyle geçti. Üniversite hayatımda da yani Amerika'dan bir hoca geldi. Bize klinik psikoloji öğretmeye çalıştı. Ondan çok şey öğrendim. O esnada da Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gönüllü olarak çalışmaya başladık. Orada çok enteresan hastalar vardı o zaman. Şimdi tabii çok etkin ilaçlar çıktı. Dolayısıyla akıl hastalıklarının birçok şeylerini hemen örtüyor o o ilaçlar. Arızalarını örtüyor. Örttüğü zaman hasta kendini biraz toparlama imkanını buluyor. Dolayısıyla doktorun da yaptığı yardımlarla epey toparlanıyorlar. Ama o zaman çok yani Türkiye çapında enteresan hastalar ve şeyler vardı o zaman. Çok şey öğrendim orada. Çok hoca bir de eğitim hastanesi olduğu için çarşamba günleri mutlaka Faruk Bayükem Hoca birisini getirirdi. Mesela Dümbüllü'yü getirdi bir defasında. Yani bir komedi ustası nasıl bir insandır öğrenin diye bize yani. Böyle yetişin, böyle öğrenin. Yani psikiyatri böyle
bir takım katı katı kurallardan ibaret bir şey değildir ama böyle hayatta yaşanan şeyleri öğrenmeniz lazım. Bir keresinde bir pilot getirdi. Ne hissediyor, ne yapıyor? Bir defasında bir manken getirdi. Yani ne yapıyor, ne hissediyor o podyumda, şeyde, ne maksatla girdi o. Bütün bunları bize analiz etmeyi, öğrenmeyi istedi hoca. Bir de çok vaka takdimi yapardık. O çok değişik vakalar vardı. Onları ikide bir getirirdik. Bütün doktorlar, herkes bir araya gelir, hemşireler, doktorlar. Onlara takdim edilirdi yani. Dersler de verilirdi. Hocalar dersler de verirdi. Üniversitede işte Amerika'dan bir hocamız gelmişti. Şimdi hayatta değil onlar. Mümtaz Turhan Hoca bizim hocamızdı. Cyrano de Bergerac'ı çeviren, en iyi çevirmen olan, adını şimdi çıkaramıyorum bir türlü. Neyse hatırlayınca söylerim onu. Yani bayağı isim yapmış hocalardan dersler aldı. Çok geniş görüşlüydü. Mesela rehabilitasyona çok önem verirdi. O rehabilitasyona çok rol aldım. Ben getirdim size, oradaki sonra bir vakıf kurduk orada. Bir de dernek kurduk ki devlet her yere o hastane çok masraflı bir hastane. Hasta bir anda yıkıp geçirebiliyor ortalığı. Camları kırıyor mesela. Siz cam yapmak zorunda kalıyor. Yani hastanenin masrafı o yönden çok yüksek. Üstünü başını yırtıyor. Tekrar elbise bulmak zorundasınız falan böyle. Senelerce sonra orada ben bu faaliyetlerde, hastanenin bu faaliyetlerinde çalıştım. Vakfında da çalıştım. En sonunda vakıf yapmak. Demin anlattığım gibi bir psikiyatri müzesi kurmak istedi Faruk Bayülkem Hoca. Çünkü Avrupa'da 17. yüzyılda akıl hastalıkları hastalık gibi kabul edilmeye başlamış. Ondan evvel işte içine şeytan girdi. O yüzden böyle yapıyor diye şeytanı çıkarmak için çeşitli şeylere başvurmuşlar. Mesela zincirlere vurmuşlar, sulara batırmışlar, dövmüşler, etmişler mesela, bazısını öldürmüşler, bazısına eziyet, işkence yapmışlar. Çıksın güya şeytan diye. Ama 17. yüzyılda Piner isimli bir hekim ne yapıyorsunuz demiş, yani bu bir hastalık, yani bunun bir hastalık. Ondan sonra artık psikiyatrik araştırma eğilimi başlamış. Ama o bizde 15. yüzyılda bizde müzik ile, su sesiyle, birçok başka şeylerle hastaların tedavi edildiğine rastlanmış. Bunu görünce bizim başhekimimiz bununla ilgili bir müze açalım dedi. Edirne'de bize bir yeri verdiler. Sağlık Müzesi diye yaptıkları yerin bir kısmını verdiler. Orada bütün bunları tatbik ettik. Orkestrayı yaptık, yaptık, laboratuvarı yaptık, hasta bakım yerini yaptık. Her türlü şizofren, paranoya, epilepsi, bütün bunları ayrı ayrı odalara yerleştirerek şeklini göstererek bir takım şeyler yaptık. Onlarla ben de çok uğraştım, çok meşgul oldum. Orada eğitildim. Eğitim hastanesiydi, orada eğitildim daha çok. Üniversitede eğitildim, bir de orada eğitildim. Bir gün bir derse girdim üniversitede. Orada bir Amerikalı hoca bir şey yapıyor. Eskiden İngilizler öyle başlamışlar zaten psikolojik araştırmalara, testlere. Bir şey gösteriyor. Bunun uzunluğu ne kadar diye soruyor talebelere. O kadar olmadık cevaplar aldı ki birisi mesela yarım metrelik şeye 1 metre dedi. Ötekisi 30 santim dedi filan, böyle bir şey. Yani insan algısının çok değişebileceğini göstermeye çalışıyor hoca. Böyle bir şey. Bu bana enteresan geldi. Öyle seçtim. İlk önce Bakırköy işte. Orada çok enteresan hastalar vardı. Çok değişik hastalar vardı. Geçen gün oranın idare müdürüyle konuşuyordum. Dedi ki ben babamın hatıralarını yazmaya çalışıyorum. O dedi ki ben de hastane hatıralarımı yazıyorum dedi. Sizinle görüşelim dedi. Şimdi o çok değişik hastaların
Yani insanda bir bu nedir, nereden çıkmıştır? İnsan zihni nasıldır? İnsan ruhu nasıldır? Bunları inceleme şeysini veriyor, isteğini veriyor insanda. O zaman sizin seçtiğiniz yani ister klinik psikoloji olsun, ister ne olursa olsun bir şey ortaya koyuyorsunuz, bir tarif ortaya koyuyorsunuz ya da bir bilgi ortaya koyuyorsunuz. Böyle böyle bizler şey ettik. Ama oranın ben her şeysiyle de meşgul oldum. Mesela rehabilitasyonu, mesela sergi açar, sergiye gönderir bizi hoca. Ya hoca dediğim başhekim Faruk Bey gönderir. Ben hiç tereddütsüz giderdim. Yani orada ne oluyor bakayım, öğreneyim. Merakım oydu yani madem ki bunu seçtim öğreneceğim bunu gibi. Ya falanca hasta şöyle yapıyor. Peki neden yapıyor bakalım. Bunları araştırmayı işte orada daha çok eğitim hastanesi olduğu için bilgi her zaman konuşuluyor. Her zaman bir toplantı yapılıp bir vaka konuşuluyor. Her zaman bir bilgi veriliyor. Öyle öyle yetiştim. Hekimler, psikologlar, hemşireler, oradaki herkes. Mesela Yıldırım Aktun'a başhekim olarak geldi oraya. Faruk Bey ayrıldıktan sonra. O hastanenin bütün havasını değiştirmek, değişik bir şekilde sokmak istedi. Beğenmedi o. Bizim hastaneyi beğenmedi, şey buldu. Ama nüfusu çok kalabalık olan bir hastaneydi. Yani hasta nüfusu çok kalabalık ve tahsisat çok sınırlıydı. Yani devletin tahsisatı o kadardı. Çünkü o hastane başka hastaneler gibi değil. Çok sarfiyatı olan bir hastaneydi. Mesela adam gecenin bir yarısında kalkıyor, sizin haberiniz yok, yemekhaneye giriyor. Ne kadar ne tabak varsa atıp kırıyor mesela. Ne yapacaksınız? Yemek getirecek. Ertesi gün herkes yemek yiyecek bunları. Yani böyle bir hastane, hastalık olduğu için, zihin hastalığı olduğu için buna örnek olsun diye mesela şey yaptı. Yıldırım Aktun'a mesela hepimize görev verdi. Hepimize bir şeyler verdi. Ben hatta hatırlıyorum bir kere bir yemek daveti yaptı. İstanbul'un böyle belli resmi şahsiyetleri, müdürler vesaireler, işte vali vesaire çağırmak için. Hazırlayacaksınız dedi. Aman o protokolü nasıl hazırlayacağım ben ne kadar uzun zaman düşündüm ve yaptım. Bir de kendim şeye girdim, mutfağa girdim. Meyve salatası yapacağım. Bir de şeyi yapacağım, bir yemek daha, şimdi tam hatırlamıyorum onun. Bir de girdim ki, bu oda kadar büyük bir ocak, kenarında tepesine çıktım. Üstüm başım derli toplu o gün, yemek günü. Şey acıdı, aşçıbaşı acıdı, bana getirdi bir önlük sardı üstüme. Lekelenmesin oram buram diye. Bir elime attım ki, benim boyumda bir kepçe. Taşıyamıyorum ben onu, alamıyorum. Aman aşçıbaşı dedim, ben bunu böyle çeviremem, karıştıramam. Gücüm yetmiyor çünkü. Haklısınız dedi, aldı, o geçti sonra böyle. Yani böyle şeylerine dahi katıldım o hastanenin birçok şeylerine. Mesela şeylerine, spor gösterilerine, sergilerine, konferanslarına, birçok şeylerine katıldım o hastanenin. Ama böyle bir eğitim hastanesinde bunlar yapılabilirdi yani başka bir şey. Öyle yetiştik yani. Yani öğrendiğim şeyleri ilerletip hayata geçirmeyi orada öğrendim. Mesleğimin özelliklerinden en iyi şeysi empati kurabilmek lazım. Karşınızdakiyle doğru bir iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Onu yapamazsanız hiçbir iyilik getiremiyorsunuz karşınızdakine. Hiçbir değişiklik getiremiyorsunuz. Ama bunu yapabilmek için önce de onun yaşadığı duygusal hayat, duygusal, zihinsel, çevresel, sosyal etkileri çok iyi incelemeniz gerekiyor. Hani bize hocamız söylemiştir, yabancı hocamız, yabancı yerden gelen, kirpiğinin hareketine bile dikkat edeceksiniz.
Böyle bir şey. Bu sans klinik dediğimiz, yani klinik duygusu dediğimiz, duyarlılığı dediğimiz, yani en ufak şeysine dahi dikkat etmezseniz, ona kendinizi vermezseniz çok büyük bir faydanız olmuyor. Onun için onu yapmayı öğrenmeye çalıştık orada. Çünkü o kadar çeşitli hasta vardı ki Türkiye'nin her tarafından gelen, çeşitli kültürlerde, hastalığın çeşitli kültürlerde gelişimi de farklı oluyor. Yani aynı hastalık ama size tezahüratı farklı, size aksedişi farklı. Onun için siz çok dikkat etmek, kendinizi vermek, isteyerek, bilerek bu işi yapmak mecburiyetindesiniz. Bir de tedavi yapacağınız zaman karşınızdakinin istekli olması lazım bir. Sizin söylediklerinizi alabilecek kapasitede olması lazım. İki. Bir de sizin aşamalarınızda çeşitli aksaklıklar çıkabilir. Hastanın durumundan dolayı çıkabilir. Onlara sizin çok iyi göz germeniz gerekiyor. Yani o daha evvel çıkabilecek şeyleri düşünüp ona göre karşınızdakini incitmeden, rahatsız etmeden bir yola doğru harita çizmeniz gerekiyor. Ben daha çok araştırmacı bir kafada olduğum için yani nereden ne öğrenirsem oraya gitmeyi tercih eden bir insanım. Eğlence için değil de öyle bir şeyleri ama arkadaş toplantılarına da gittim, konferanslara da gittim. Çok konferansa gittim ben. Sosyal faaliyetlere de katıldım. Halen de katılıyorum yani birçok şeye katılıyorum. Mesela işimden ayrıldım. Bu hastalık dolayısıyla oraya uzak bir yere kapandım. Orada bir senede 106 tane şapka ördüm. Örgüyle yani bir depremde, bir zor durumda kalan kimselere vereyim. Çocuklar için ördüm. Çocuklar birden kapılıp çıkılıyor ya bir depremde, bir su baskınında, bir şeyde. Çocuklar ortada kalmasın, yani üşümesin diye, başları üşümesin diye onlara birer takya gibi bir şey ördüm. Vardı, sinemada vardı. Tiyatro şeyde Fatih Bozdoğan Kemerlerinin bitişiğinde var. Oraya da çok giderdik. Vardı ve hep gittiğimde de dolu görürdüm yani insanlar da geliyordu oralara. O dönemde hangisi modaysa o oluyordu yani. Direkler arasını ben bilmem. Ben çok sonra doğmuşum, orası eski. Çok imparatorluk devrinde orası. İstanbul'un en hareketli hayatının yaşandığı yer. Yüzmeyi çok seviyorum. Yakın zamana kadar yüzüyordum ama biraz bir rahatsızlık geçirdim. O yüzden şimdi uzaktayım. Yüzmeyi öğrendiğim anı hiç unutamıyorum. Ne sevindim ne sevindim. Yüzebiliyorum diye. Hep batacağım zannediyordum. Benim çocukluğumda pastane falan yoktu. Dükkanlar yoktu orada yani. Söylüyorum bir makara almak için kapalı çarşıya giderdik. Öyle alışveriş yerleri, mesela kasap vardı. Öyle çok basit şeyler vardı. Eczane vardı. Başka? Belki manav da, şimdi tam hatırlamıyorum. Belki manav falan da vardı. O kadar yani. En basit ihtiyaçlar için pazar kuruluyordu. Pazarlar kuruluyordu. Pazartesi pazarı, çarşamba pazarı çok meşhur bir pazar. İşte sonra cumartesi pazarı da bu civarda galiba kuruluyordu o zaman. Ama bizimkiler daha çok çarşamba pazarına insan gönderirler. Oradan küfeye yüklenip gelirdi oradan. Kapalı çarşı yani giyim kuşam için, ayakkabı için, birçok ihtiyaçlar için kapalı çarşıydı. Şimdi altın satılan şey olarak oldu ama orada çok çeşitli dükkanlar vardı o zaman.
Fatih'te de geniş bir bulvar gibi bir cadde, Fevzi Paşa Caddesi. Ortasında büyük bir şey. Hepimiz şeyde hani o cadde değiştirilirken o koskoca çınarlar kesilirken ağlaştık hepimiz. O kadar üzüldük. Ama oldu işte, zamanla değişti her şey. Kapalı çarşıda çok dükkan vardı. Her türlü dükkan vardı. Yani kumaş satan, işte aklınıza ne gelirse hepsi orada vardı, mevcuttu. Orada tanıdığımız insanlar, Mahmut Paşa bir de, orada tanıdığımız insanlar vardı. Mesela bir kumaş satan bir bey vardı. Bakayım adını tam hatırlayamayacağım. O bey son derece namuslu bir tüccardı. Ve onun sattığı kumaş, mesela yün kumaş, hiçbir zaman böyle elastik iyileşip bozulmayan bir kumaştı. Hep ondan alınırdı. Az getirirdi, az kumaş getirirdi fakat çok kaliteli kumaş getirirdi. Bir de Kemal Bey diye biri vardı. Mahmut Paşa'da böyle bir yan sokakta. Kemal Bey eski bir Rum satıcı. Dimitri. O kadar çok şey alırdı ki benim annem, işte yakınlarım falan onda. O böyle bütün şeyi dolaşır, Beyoğlu'nu dolaşır. Büyük mağazaların en güzel kumaşlarından kalanlar mesela satılmış 2 metre kalmış, satılmış. Onları daha ucuza kendi raflarına dizer. Dimitri ile artık aile dostu gibi olmuştuk yani. Bir tanıdığımın kızı evlendi. Bütün çeyizini ondan yapmışlar mesela. Duvağını bile oradan almışlardı. Böyle bir şeydi. Çok eski aileler vardı etrafımızda. Samiha Ayverdi yazar mesela. O çok yakın tanıdığımızda. Semiha Cemal, siz belki bilmezsiniz onu. Daha eski felsefe hocası ve yazardı. O ben 1,5 yaşındayken vefat etmiş. Tüberküloz salgını varmış o zaman. Herkes çok tüberküloz geçiren çok kişi öyle vefat etmişler. Nezihe Aras mesela yakın ahbaplarımızdandı. Ekrem Hakkı Ayverdi. Belki duymuşsunuzdur. O. Onların evi hala duruyor şeyin kenarında. Fevzipaşa Caddesi'nin yanında duruyor. Vakıf haline onlar da getirdiler. Biz de vakıf yaptık kendi şeyimizi. Büyüğümüzün sözlerini, öğretilerini vakıf haline getirdik. Çalışıyoruz. Selahattin Bey isminde bir beyefendi vardı. İstanbul telefon müdürüydü. Herhangi bir aileydi. Eşiyle birlikte. Çok terbiyeli, çok efendi insanlardı. Bir gün sokakta evde bir şey oldu. Ne oldu tam hatırlamıyorum da. Köşe başında şey vardı, bir bakkal var. Oradan bir şey alıp gelir misin dediler bana. Bir sıkışıklık oldu. 6 yaşındaydım. Sokağa çıktım. Selahattin Bey karşıdan geliyor. Hem çok yakışıklı hem çok böyle derli toplu bir insandı. Şapkasını çıkarıp beni selamlayınca bir utandım sokaklarda. Yani çocuklar sokaklara çıkmıyor. Yani öyle sokak oyunu yoktu. Öyle bir şey yasak. Yani o zaman İstanbul'un birbiriyle olan ilişkileri, terbiyesi, yaşayış tarzı hem daha akıcı hem daha birbirine saygılı olduğu için daha dostça, daha güzel bir şekilde akıp gidiyordu. Böyle bir şey oluyordu. Yani şimdi bunlar artık yok. Onlarla çok eski anneannemle onların büyükleri, onların anneleri tanışıyor. Böyle nesiller arası bir tanışma. Yani şey olmuş, aile büyüğümüz, vakıfı sordunuz siz de. Aile büyüğümüz Cumhuriyet ilan edilince Allah bizim kalbimizdedir. İlle burası olsun diye bir şey yok. Ama bundan sonra demiş bu şeyi, bu inanışı, bu anlayışı
akademik şekilde devam ettireceğiz demiş. Ve yasaklamış. Herkes buraya her dakika gelip gitmeyecek. Bayramlarda görüşeceğiz hepinizle demiş. Yani bütün tanıdıklarımızla. Hakikaten bayramlarda görüşülürdü. Benim gördüğüm böyleydi. Tatbik ediliyordu yani bu. Şimdi de işte Kenan Gürsoy Hoca felsefe profesörüdür kendisi. Vatikan'a da büyükelçi olarak gönderilmiştir. Döndü tabii şimdi. Eskiden gitti. Ama bu bu fikri devam ettiriyor. Yani akademik olarak çalışılıyor şimdi vakıfta. Mesela eski ilahiler arşiv haline getiriliyor. Şununki şu, bununki bu, bununki bu gibi. Ara sıra da konserler veriliyor orada. İlahi konseri mesela. Şeyler geliyor. Yani devlet konservatuvarından kimseler gelip yapıyor bunu. Şeyler var. Dersler veriliyor. Birçok mesela yeni açsanız görürsünüz. Cenab-ı Vakfı şeylerinde, derslerinde görürsünüz. Benim de konuşmam var orada. Hani sen evde neler gördün diye sordular. Onları anlattım. 2 defa anlattım. Biri neşredildi, öbürünü bilmiyorum ne yapacaklar. Böyle yani bilimsel şekilde ya. Mesela tezler yapıyorlar bazıları. Gelip oradan bilgi alıyorlar. 1800'dü, bilmiyorum şimdi kaç oldu. 18.000'di pardon. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Kütüphane yaptık. Bu konuyla ilgili, tasavvufla ilgili konularda tarih, tasavvuf, çeşitli kıymetli araştırmacıların yazdıkları, ortaya koydukları kitapların olduğu bir kütüphanemiz var. Herkes gelip istifade edebilir orada. Mesela Hırka-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in hırkası açıldığı zaman oraya giderlerdi evdekiler, ziyaret ederlerdi. Gider yani kabristana her zaman gidilir. Yani orada yatanlarımız ziyaret edilir her zaman için. Senede bir kere bütün kaybettiklerimiz için bir mevlüt okunulur. Böyle bir şey. Dini eğitim böyle verilir. Böyle korkutucu değil, severek yani bunlar bu söylenen şeylerin hepsinin faydalı olduğu söylenerek, hayatımız için faydalı olduğu söylenerek, yani bir vicdan tesisi baştaydı yani doğru değerlendirme. Vicdanı doğru değerlendirme. Yani yalan yanlış. Mesela yalan söylemek. Ne yaptıysanız kusur söyleyeceksiniz denilirdi mesela. Yanlış bir şey yaptıysanız bunu söyleyeceksiniz. Hep beraber halledeceğiz. İftira etmek, yalan söylemek, bir şeyi saklamak, yani lüzumsuz bir şekilde bir şeyi saklamak. Başkasının şeyine el koymak. Mesela yanlışlıkla bir şey getirsek okulda arkadaşımızın bize karışsa hemen annem onu alıp ertesi gün benimle birlikte gidip kiminse ona vermek mesela yanlış bir şey olursa. Yalan affedilmiyordu yani hiç yanlış onu düzelteceksiniz mutlaka yani yalandan dolayı ceza almak değil de onu düzeltmek. Ben yalan söyledim, bu böyle değildi, böyleydi diye düzeltebilmek. Yani olarak biraz daha insani bir davranışı yerleştirmek idi eğitim tarzımız. Yani dini eğitimde bu yönde veriliyordu. Tramvay, eskiden tramvay. Alışmıştık yani tramvaya binip gidiyorduk. Öyleydi. Sonra otobüsler çıktı. Sonra elektrikli tramvaylar. Sonra da bugünkü metrolar bilmem neler bir sürü şey çıktı. Çok geniş bir caddeydi.
Fevzi Paşa Caddesi geniş. Ortada böyle bir refüj var. Üstünde de çok eski çınar ağaçları. İşte ağladık dedim, onları kesilirken ağladık hep. Vatan Caddesi eski bir yangın yeriydi. Çok büyük yangınlar olmuş İstanbul'da. Tıpkı Bizans, Fatih Bizans alırkenki zamanda çektiği sıkıntılar gibi eski İstanbullular da yangınlardan çok sıkıntı çekmişler. Çünkü o zamanın itfaiye teşkilatı var ama yeterli değil. Yeterli olamamış. Ahşap olduğu için çok evler. Biri yanınca ötekine mesela kor haline gelmiş bir çivi fırladığı zaman, öteki eve geldiği zaman orada da yangın çıkarıyor. Muhakkak ahşap olduğu için, eski de olduğu için çabuk tutuşuyor. Birçok eşyalarını insanlar kuyulara atarak kurtarmışlar ama onun dışında orası Vatan Caddesi'nin olduğu yer çok büyük bir alan. Yangın yeri gibi. Yani tuğlalar, taşlar, yani orada kalmış olan bir sürü yangın artıkları vardı orada. Ben çocukken hatırlıyorum. Kıyı Şerif Camii tarihi bir yer mesela, öyle bir yer. Pek çok var tarihi camiler, medrese tarzında yerler, dergahlar var. Eski dergahlar mesela yakın yerde var. Şeyler var, yatanlar var civarımızda. Çok yatan, çok defnedildikleri yerde işte taşları, şeyleri duruyor. Öyle şeyler var. Adım başı hemen hemen Fatih öyle. Eski bir semt. Fatih çok eski bir semt. Çok değişti. Çok değişti. Sokaklar daraldı. Yapılan binalar. Sokaklardan aldılar biraz kendilerine. Oldu. Evet, taş döşemesi daha iyi oldu ama çok birbirimizin içine girdik. Eskiden öyle değildi. Bahçeli evler vardı. 2 katlı evler vardı. Aralıklıydılar. Bol oksijen, bol hava gelebiliyordu. O çınar ağaçlarının getirdiği çok güzel bir görünüş de vardı. Ama sonradan Sami Ayverdi dikmeye çalıştı bir şeyler. Yani araya dikme. Ama o refüj çok büyüktü. Rahat rahat yürünebilen, gezilip dolaşılabilen bir yerde. Caddenin seviyesi değişti. Aşağılı yukarılı oldu. Birçok evin şeyini bastı o değişiklik. Çok dükkan doldu etrafa. Yani o kadar dükkan yoktu. Aralıklı evler vardı. 2'şer katlı küçük evler vardı. Yani 3 katlı da vardı ama o artık çok nadir. 40 yılda bir. Belli dükkanlar vardı. Eczane, kasap, belki manav bilmiyorum. Öyle başka yok. Öyle mesela parfümeri yok efendim. Gelinlikçi. Mesela şimdi gelinlikçi de oldu orası. Öyle bir şey yoktu. Malta'nın köşesinde bir eczane vardı. Zannederim bir Rum vatandaşındı. Hatırlıyorum. Günlük hayat o zaman sade bir hayat. Herkes evinin işini yapıyor. Erkekler işe gidiyorlar. İşlerine gidiyorlar. Çocuklar okullarına gidiyorlar. Mesela evlerin saçaklarından, şimdi hatırladım, kışın böyle buzlar sarkar. Annem mesela derdi ki kızım caddenin kenarından değil ortasından gidin. Buz düşebilir başınıza. Okula giderken. Doğum olduğunda mutlaka oraya bir yemek gider. Ölüm olduğunda da bir tepsi yemek gider oraya mutlaka. Ama komşumuzda birisi vefat etti mesela. Bizim evde bir hafta sadece, o zaman radyo var, televizyon yok benim çocukluğumda. Bir hafta sadece haberler dinlenir, müzik filan çalınmaz. Ayıptı böyle bir şey.
komşuya karşı saygısızlık olarak kabul edilir. Duyarsa sesi diye. Gizli gizli dahi dinlenmezdi saygı göstermek için. Düğün olduğu zaman mesela düğün hazırlıklarından birisi eğer bizim yapabileceğimiz bir şeyse mutlaka ona el uzatılır. Davetliysek tabii ki gidilir. Bütün alışverişler orada oluyordu. Her şey kapalı çarşıda vardı. Kumaş vardı, giyim vardı, ayakkabı vardı, çanta vardı. Her şey herkesin tanıdığı bir takım alışveriş mağazaları diyebilirim vardı. Demin söylediğim gibi mesela bir kumaş satan bir bey vardı. Onun kumaşı hiçbir zaman bozulmayacak olan bir kumaş. Yani şekil değiştirmeyecek, kalitesi bozulmayacak bir kumaştı. Ama o zaman bu naylon karışık kumaşlar falan yoktu hiçbir şekilde. Naylon olayı yoktu. Naylon zannediyorum 80'lerde falan çıktı ortaya. Ondan evvel katiyen o kumaşların hepsi o şahıs da mesela yünlü satarsa yünlüye pamuk karıştırılmamış. Halis yünlü şeyi gider alır getirir az birkaç tane şey getirirdi ama onlar gerçekten senelerce giyilir ve bozulmazdı. Sonra Dimitri isminde birisi vardı. Mahmut Paşa'da alışveriş merkeziydi. Mahmut Paşa'nın yan sokaklarından küçücük bir dükkan, birkaç tane raf var böyle. Dimitri Kemal Bey diye tanınıyordu bizim tarafımızda. O bütün Beyoğlu'ndan nereden ne bulursa fabrikalardan satılıp da geriye kalmış kumaşları toplar. Mesela 2 metre saten kalmış, 3 metre tül kalmış, 5 metre ne bileyim margizet diye bir kumaş vardı, o kalmış. Oradan giydirdi annem beni. Hep bana alıp da diktiği elbiseler onun getirdiği parça kumaşlardan, kalmış kumaşlardandı ve senelerce giyerdik biz. Gayet güzel bir şekilde taşırdık onları. Yani böyle alım noktaları vardı orada, alış noktaları. Mesela Kürkçühanı. Orada alt katında birçok satış yerleri var. İçinde de var ama şimdi yünler satılıyor falan böyle bir şeyler. Ama o zaman siz ne almak istiyorsanız, nerede varsa onu bilirlerdi. Oradan alışveriş yaparlardı. Mahpaşa'dan da çok alışveriş yapılırdı. Ama buralarda Fatih civarında hiçbir öyle dükkan yoktu. Ne ayakkabıcı, ne giyim kuşam, ne ev eşyası, öyle mutfak eşyası yoktu öyle bir şeyler. Yok öyle de yoktu. Mesela belli yerler vardı. İstanbul'un belli Vefa Bozacısı mesela. Hacı Bekir'in yeri, onlar hep Beyazıt civarında. Öyle yerlerdeydi. Buralarda tatlıcı var mıydı onu hatırlamıyorum. Belki varmıştır. Yani çocuktum bilmiyorum yani. Ben alışverişe çıkmadım hiç öyle. Ama annemin gençliğinde anlattığı bize okula gidememişler. Yani dışarıda işgal kuvvetleri İstanbul'u şey ettiği için. Şimdi babamın hatıralarına onları hep yazdım. 50-60 kitap okudum belki onları yazabilmek için. Kapı dışarı bırakmıyorlarmış. Bilhassa kız çocuklarını. Çünkü o işgal kuvvetlerinin işte askerleri, şunları bunları, adamları devamlı halka kimine İngilizler bilhassa karakolları onlara vermişler. Sokakta mesela durduruyor, çıkart cebini aç bakalım ne var. Eğer en ufak bir çakı görse mesela ona sen bir şey yapacaktın diye ona kırbaçlama, para cezası.
hapse atmak vesaire böyle birçok şeyler. Kadınlara sarkıntılık eden Fransız askerleri, İtalyan askerleri. Bir de Senegalliler savaşa iştirak etmişler. İngilizler onlara savaşa iştirak etme hakkı vermiş. Onlar da burada yapmadıklarını bırakmamışlar. O kadar büyük olaylar yapılmış ki birçok vatandaşımız zarar görmüş. Onları yazdım hep babamın hatıralarında. İşte babamın Kurtuluş Savaşı'na katılmasının sebebi savaşa gidip oradan döndükten sonra İstanbul'da gördüğü bütün bu olaylardan dolayı biz bu vatana hizmet etmek için yetiştik. Böyle bırakamayız burayı diye böyle büyük bir grup Anadolu'ya geçip savaşa iştirak etmişler. Hatıralarında yazıyor. Yani 9 sene filan savaşta kalmış babam. Esir düşmüş. Bir sürede esarette kalmış. Mesela esaretteyken o Filistin cephesinde, çöllerde sıtma hastalığına tutulmuş. Sıtma çok geç vücudu terk eden bir hastalık. Orada tedavi almışlar. Tedavi aldıkları zaman yüksek ateşle nöbet içinde yatarken bir doktor geliyor. Eczacı geliyor. Beyaz gömlekli. Bu ilaçları almanız gerekiyor sizin diyor. Bir de bakıyor ki İstanbul'da eczacılık yapan bir Ermeni vatandaş. Onu görür görmez ondan ilaç almış vaktiyle. Hani babasına, annesine belki bir ilaç almış. Onu görür görmez avazı çıktığı kadar bağırıyor babam. Ben buraya vatanımı düşman elinden kurtarmak için ölmeye geldim. Senin ilacını alamam ben. Senin gibi hainin ilacını onlar girmişler. Hemen İngiliz girmişler. İdaresine katılmışlar. Orada da eczacılık yapıyor kampta, esir kampında. Hemen onu kaldırıyorlar, ortadan çıkarıyorlar. Başka bir doktor Fransızca olarak geliyor. Diyor ki sizin mutlaka o zaman teğmen rütbesi vermişler onlara. Teğmen mi, asteğmen mi öyle bir rütbe verilmiş. Sizin bunu mutlaka almanız lazım. Bakın çok ateşiniz var. İşte böyle onu ikna ediyor, öyle veriyor ilacı. Yoksa ter tepiniyor orada. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ben buraya ölmeye geldim. Vatanım için ölmeye geldim. Sizin için değil diyor. Bu anlayışta ben istiyorum ki yani bizim şimdiki gençlerimiz de bu anlayışlara sahip olsunlar ve gerçekten dünya siyaseti çok kötü. Yani herkes birbirine el atmaya çalışıyor. Herkes gözleri buralarda. Dolayısıyla yani bunu halledecek gençler lazım. Öyle olsun diye ben de o hatıraları yazıyorum, bırakıyorum. Doğduğum yeri ben seviyorum. Benim olan bir yer. Yani içinde doğmuşum, büyümüşüm. Benim için bir sürü tarihi saklıyor sinesinde. Benim için güzel bir yer. Bizim aile büyüğümüz bu dergahın başındaki zat Fener Rum Lisesi'nde hocalık yapmış. İngilizce hocalığı zannediyorum yapmış. İngilizce diyorum, Fransızca hocalığı. O zaman Fransızca moda. Geçen ben buranın belediyesinde 15 okulda böyle konferanslar verdik. Oraya da gittik. Orada konferans salonuna aldılar bizi. Baktım konferans salonunun bütün pencere aralarında oradaki eskiden hocalık yapmış kimselerin fotoğrafları var. Altında da isimleri yazılı. Şu büyüklükte fotoğraflar. Dedim ki içimden bizim büyüğümüz de burada yapmış ama yani Rum mektebi olduğu için herhalde
bizim büyüm. Bir de baktım ki biraz sonra bizi çağıracaklar konuşmaya. Arka tarafta böyle bir cam mekan içinde dini bir takım malzemeler, giyim şeyleri falan, belki bir takım şeyler var. Sağda böyle perde şey diyor, bir şeyin ucu gözüküyor. Bir de baktım onun resmi çok büyük bir şekilde oraya konmuş. Altına da ismini yazmışlar. Buradaki resimlerden daha büyük bir resim koymuşlar. Çok seviliyormuş orada. Hocalığı dolayısıyla çok sevilmiş. Böyle bir ortamda büyüdüm ben. Yani onun için bu Fatih'i de seviyorum. İnsanlarını da seviyorum. Mesela sokağa çıkıyorum, yürüyorum. Her köşede bir tane tas, içinde su. Bir tas daha pet şişelerden yapılmış bir tas daha. İçinde katı mama, katı mamalar. Hani kediler, köpekler yesin, doysun diye. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki çok güzel insanlarımız var bizim diye düşünüyorum. Her zaman öyle kabul ediyorum. İnsanlarımızın içinde güzel şeyler var. Onları yeşertmeliyiz diye düşünüyorum. Öyle yetiştik.